Merhaba. Bugün elimizde 2011'de yayımlanmış bir kitap var. Nimet Abdullah'ın Kürdistan Devleti'nin kurulmasının yol haritası. Bu metin bağımsız bir Kürt devleti için oldukça iddialı bir plan sunuyor. Ama işin gerçekten ilginçleştiği yer tüm bu planın temelini nereye dayandırdığı. Neredeyse 100 yıl önce imzalanmış, bugün çoğu kişi için hukuken geçersiz sayılan Sevr Anlaşması'na. Bugün seninle bu kaynak üzerinden yazarın bu tarihsel belgeyi nasıl bir gelecek vizyonunun temel taşı haline getirdiğini ve bu yolda ne gibi adım önerdiğini derinlemesine inceleyeceğiz. Kesinlikle ve yazar daha ilk sayfada çok temel bir soruyla, adeta bir meydan okumayla giriyor konuya. Diyor ki, dünyanın en büyük devletsiz uluslarından biri olan Kürtler, 21. yüzyılda neden hala kendi kaderlerini tayin etme hakkına sahip değil? Yazar için bu durumun tek bir cevabı var. Uluslararası siyasetin Kürtler konusundaki ikiyüzlülüğü. Bu metinde işte bu ikiyüzlülük olarak gördüğü durumu aşmak için bir reçete sunma iddiasında. Peki bu duruma nasıl gelindi? Yazar sadece dış güçleri mi suçluyor yoksa bir öz eleştiri de var mı? İşte metnin en güçlü yanlarından biri bu. Evet, dış faktörlere geniş yer ayırıyor ama asıl neşteri, tabiri caizse, içeriye vuruyor. En önemli sebeplerden birinin Kürtlerin kendi içindeki birlik eksikliği ve ulusal mücadelenin kendi zaafları olduğunu defalarca vurguluyor. Hatta çok çarpıcı bir karşılaştırma yapıyor. Filistinlilerle Kürtleri kıyaslıyor. Nüfus ve toprak bakımından çok daha küçük olmalarına rağmen diyor, Filistin sorunu son 50 yıldır uluslararası gündemin merkezinde. Yazar bunu Kürtlerin yaşadığı haksızlık ve çifte standardın en bariz kanıtı olarak görüyor. Bu çok ağır bir tespit. Yani kendi davasını uluslararası alanda yeterince duyuramama ve sahiplenememe durumu. Peki yazar bu haksızlık olarak gördüğü durum karşısında Kürtlerin tarihsel olarak nasıl bir yol izlediğini anlatıyor? İki ana patikadan bahsediyor aslında. Birincisi, Sevr Antlaşması gibi yasal ve uluslararası ittifaklarla, yani diplomasi yoluyla hak arayışı. Bu, yazarın idealize ettiği olması gereken yol. Anladım. İkincisi ise bu diplomatik yollar tıkandığında başvurulan ve çoğu zaman terörist olarak yaftalanmalarına neden olan diğer mücadele yöntemleri. Aslında kitap birinci yolu yeniden canlandırmanın bir manifestosu gibi de okunabilir. Yazar 2011'deki duruma bakarken Kürdistan'ı 4 coğrafi parçaya ayırarak analiz ediyor. Dinleyicilerimizin zihninde canlanması için güney dediğimizde bugünkü Irak Kürdistan bölgesel yönetimi, kuzeyde Türkiye, doğuda İran ve batıda Suriye'deki Kürt bölgelerinden bahsediyoruz. Yazar bu 4 parçanın her birinde bambaşka bir dinamik olduğunu söylüyor, değil mi? Aynen öyle ve çizdiği tablo hiç de homojen değil. Güneyde yani Irak'ta ve kuzeyde yani Türkiye'deki Kürtler ile Avrupa diasporası için bir bilinçlenme ve aydınlanma sürecinden bahsediyor. Buradaki tablo umut verici. Ancak Doğu Kürdistan'a yani İran'a baktığında tam tersini söylüyor. Orada durum daha mı kötü? Çok daha kötü. Oradaki ulusal mücadelede bir kötüleşme süreci yaşandığını, Kürt gücünün paramparça olduğunu belirtiyor. Sorumlu olarak da doğrudan oradaki Kürt örgütlerini ve siyasi partilerini gösteriyor. Batı'da yani Suriye'de durum ne? O dönemde Arap Baharı'nın hemen öncesi. Orada ise Irak ve Türkiye'deki gelişmelerin bir yansıması olarak önemli bir kıpırdanma sürecine girildiğini ifade ediyor. Gördüğün gibi 2011'de çizilen bu fotoğraf aslında yazarın en büyük endişesini doğruluyor. Parçalanmışlık. Sadece coğrafi değil, siyasi ve stratejik bir parçalanmışlık bu. Bu da bizi yine aynı noktaya getiriyor. İç sorunlar. Yazar bu parçalanmışlığın somut sonuçları olarak neyi gösteriyor? İki temel eksikliğin altını çiziyor. Ortak bir karar merkezinin ve yurt dışında etkili, güçlü bir lobinin olmaması. Kendi aralarındaki iç çekişmeler, birbirini rakip olarak görme, saflık gibi çok sert öz eleştiriler sıralıyor. Yani yazar dış düşmanlardan önce iç sorunlara bir neşter vuruyor ve adeta bir ahlaki anayasa öneriyor. Bu kırmızı çizgiler dediği şeyler sanırım bu anayasanın temel maddeleri. Bu kırmızı çizgiler fikri ilginç. Sadece temenniler mi yoksa tarihsel olaylara göndermeler de var mı? Tam olarak öyle.
Bu maddeler sadece temennilerden ibaret değil, her biri tarihsel bir travmaya dokunuyor. Mesela ilk ve en önemli madde, Kürdü Kürde kırdırtma politikasına alet olmamak. Bu 90'lardaki iç çatışmalara doğrudan bir gönderme. Evet, çok açık. Bir diğeri, diğer parçalardaki barışçıl ve demokratik mücadelelere sessiz kalmamak. Bu da bir parçadaki örgütün diğer parçadaki kazanımları görmezden gelmesine bir eleştiri. Son olarak da güneydeki Kürdistan bölgesel yönetiminin bekasını korumayı ve toprak, halk ve kültürü bir ulusal güvenlik meselesi olarak görmeyi şart koşuyor. Yazar aslında tarihsel hatalar üzerinden bir daha asla yapılmaması gerekenleri sıralıyor. Ve yazarın bu kadar köklü bir sorun için sunduğu çözümün temelinde şaşırtıcı bir şekilde bugün pek çokları için tarihin tozlu sayfalarında kalmış bir belge yatıyor. 1920 tarihli Sevr Antlaşması. Kitap bu anlaşmayı adeta bir kurucu belge, bir tapu senedi olarak yeniden canlandırıyor. Peki ama neden? Siyasi olarak uygulanmamış bir anlaşma nasıl böyle bir yol haritasının merkezine oturabilir? İşte bu kitabın en cüretkar ve tartışmalı tezi. Yazar, Sevr'in siyasi olarak geçerliliğini yitirdiğini kabul ediyor ama hukuki bir meşruiyet zemini oluşturduğunu savunuyor. Diyor ki, Sevr ölü doğmuş olabilir ama Kürt sorununun uluslararası bir belgede ilk kez adının konduğu, sınırlarının tartışılabileceği bir zemin yarattı. Hatta o kadar ileri gidiyor ki, ülkemizin tapusunu Sevr'de aramalıyız diyor. Bu tüm yol haritasının yasal ve tarihsel meşruiyetini dayandırdığı temel direk. Peki bu tapu senedi dediği belgenin maddeleri tam olarak ne vaat ediyordu Kürtlere? Metinde 62, 63 ve 64. maddeler öne çıkıyor. Bunları biraz açalım mı? Elbette. Çünkü yazarın bütün tezi bu 3 maddenin üzerine kurulu. Madde 62 aslında bir başlangıç adımı. Fırat'ın doğusunda Kürtlerin çoğunlukta olduğu bölgeler için bir yerel özellik planı hazırlanmasını öngörüyor. Bu planı hazırlayacak olan da İngiliz, Fransız ve İtalyan temsilcilerden oluşan bir komisyon. Yani uluslararası bir gözetim söz konusu. Ayrıca bölgedeki Süryani, Keldani gibi diğer azınlıkların korunmasına ilişkin tam güvenceler de içermesi gerekiyor. Anladım. Yani ilk aşamada bir özerklik altyapısı kurulması planlanmış. Peki ya bağımsızlık? Asıl hedef o değil mi? İşte orada kilit madde olan 63 devreye giriyor. Burada adeta bir şartlı devletleşme mekanizması var. Şöyle diyor, antlaşma yürürlüğe girdikten bir yıl sonra bu özerk bölgelerdeki Kürt halkının çoğunluğu, Milletler Cemiyeti Konseyi'ne başvurarak Türkiye'den bağımsız olmak istediğini kanıtlarsa ve konsey de bu halkın bağımsızlığa layık olduğu kanısına varırsa, Türkiye bu karara uymayı ve bu bölgeler üzerindeki bütün haklarından vazgeçmeyi kabul eder. Vay canına. Bu 20. yüzyılın başında bir halka sunulan inanılmaz net bir kendi kaderini tayin hakkı formülü aslında. Kesinlikle. Çok net bir yol haritası çizilmiş. Önce bir yıl özerklik, sonra referandum benzeri bir başvuru ve uluslararası onay mekanizması. Peki madde 64'ün rolü ne burada? Madde 64'te bu yapının potansiyel genişleme alanını tanımlıyor. O dönemde statüsü tartışmalı olan Musul vilayetindeki Kürtlerin de kurulacak bu bağımsız devlete kendi istekleriyle katılmalarına izin verileceğini söylüyor. Anladım. Yani sadece Fırat'ın doğusu değil, Musul'u da kapsayabilecek bir devlet potansiyelinden bahsediliyor. Yazar için bu 3 madde Kürt devletinin uluslararası hukuk nezdindeki doğum belgesi niteliğinde. Aynen öyle. Metinde bu diplomatik sürece dair perde arkası bilgiler de var. Mesela Kürt diplomat Şerif Paşa'nın Sevr konferansına sunduğu rapordan bahsediliyor. Bu o dönemde bile veriye dayalı bir diplomasi yürütme çabasını göstermesi açısından çok etkileyici. Kesinlikle. Şerif Paşa, dönemin coğrafyacılarının, seyyahların ve hatta Rus askeri istihbaratının raporlarını kullanarak Kürdistan'ın etnografik sınırlarını çizmeye çalışıyor. Ermeni delegasyonunun iddialarına karşı bilimsel verilerle cevap veriyor. Bu sadece bir toprak talebi değil, aynı zamanda entelektüel bir meşruiyet arayışı. Tam bu noktada yazar konuya bambaşka bir boyut getiren bir isimden, Türk sosyolog İsmail Beşikçi'den bir alıntı yapıyor. Beşikçi'nin tespiti, Sevr'de vaat edilenin neden gerçekleşmediğine dair çok radikal bir yorum içeriyor. Evet ve bu alıntı metnin en vurucu bölümlerinden biri.
Beşikçi'ye göre Milletler Cemiyeti'nin 1920'lerde Orta Doğu'daki en büyük operasyonu aslında Kürtlerin ve Kürdistan'ın bölünmesi, parçalanması ve paylaşılmasıydı. Nasıl yani? Beşikçi diyor ki, Araplar da bölündü ama onların her bir parçası ayrı bir devlete dönüştü. Irak, Suriye, Ürdün, Kürtler ise bu yeni kurulan devletler arasında paylaştırıldı. İşte bu noktada o meşhur cümlesini kuruyor. Kürdistan sömürge bile değildir. Bu gerçekten durup düşünülmesi gereken bir iddia. Çünkü aklımıza gelen her sömürgenin o sömürgeci gücün çizdiği de olsa bir haritası, bir adı var. Doğru. Beşikçi'nin burada işaret ettiği şey, Kürdistan'ın bir bütün olarak muhatap bile alınmadığı, yani mesele bir sömürgecinin kontrolünden çıkmak değil, paramparça edilmiş bir coğrafyayı bir araya getirmek, bu sorunun boyutunu tamamen değiştiriyor. Aynen öyle. Bir sömürgenin kimliği ve sınırları onu sömüren devlet tarafından bile tanınır. Beşikçi'ye göre Kürdistan bu statüye bile sahip olamadı. Çünkü bir bütün olarak tanınmak yerine sadece parçalara ayrıldı. Yazar da bu alıntıyla Kürtlerin yaşadığı statüsüzlüğün tarihteki benzersizliğine ve derinliğine dikkat çekiyor. Sev'deki vaatlerin neden hayata geçmediğini de bu böl, parçala, paylaş operasyonuna bağlıyor. Peki bu derin tarihsel analizden ve Sevre dayanan meşruiyet iddiasından sonra yazarın önerdiği somut yol haritasını içeriyor, nereden başlamayı öneriyor? Ana sloganı şu: siyasal, yasal, diplomatik ve demokratik mücadele. Şiddeti dışlayan bir çerçeve çiziyor. Ve yol haritasının ilk maddesi en başta konuştuğumuz öz eleştiriyle doğrudan bağlantılı. İlk adım, iç barış. Önce içerisi. Evet, yazar önce kendi içimizdeki barış ve demokrasiyi güçlendirmeli, siyasetçilerimiz birbirlerini kabul etmeli, birbirlerinin varlığına saygı duymalı diyor. Yani dışarıya dönmeden önce içerideki dağınıklığı toplamak her şeyin ön koşulu. Anladım. Yani önce içeride birlik. Peki devletleşme süreci nasıl öngörülüyor? Tüm bu 4 parçanın bir anda birleşmesi gibi maksimalist bir hedef mi var? Hayır. Burada çok daha pragmatik bir yaklaşım var. Aşamalı devletleşme prensibini ortaya koyuyor. Diyor ki, bağımsız Kürdistan devletinin ilk başta 4 parçayı birden kapsaması gerekmiyor. Hangi parça buna uygunsa oradan başlanıp sonraki süreçlerde bu proje geliştirilmeli. Bu aslında o dönemde Güney Kürdistan'daki fiili durumu referans alan bir yaklaşım. Bu da önemli bir nokta. Peki kurulacak bu devletin karakteri nasıl olmalı? Özellikle bölgede yaşayan diğer halklarla ilişkiler nasıl ele alınmış? Bu da yol haritasının en kritik maddelerinden. Yazar, kurulacak devletin anayasasının bölgede yaşayan diğer halkların, özellikle Süryani, Keldani gibi toplulukların haklarını tam güvence altına alması gerektiğini vurguluyor. Etnik bir devletten çok, coğrafyayı paylaşan tüm halklar için demokratik bir model öneriyor. Anladım. Bunun yanı sıra çok somut ekonomik ve sosyal hedefler de var. Toprakların yabancılara satılmasının önlenmesi, tarım ve sanayinin geliştirilmesi, milli gelirin yükseltilmesi ve tabii ki en başta eksikliğini belirttiği o güçlü Kürt lobisinin yaratılması. Kitapta geçmişten ders çıkarmak ve engeller üzerine de sıkça duruluyor. Bu da aslında o öz eleştiri damarının ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Kesinlikle. Başımıza gelenlerden sadece düşmanlar değil kendimiz de sorumluyuz cümlesi metinde sık sık yankılanıyor. Yazar, duygusallığı bir kenara bırakıp olayları önceden sezebilen rasyonel bir siyaset aklı geliştirilmesi gerektiğini söylüyor. Ve en büyük engel olarak tekrar aynı şeye dönüyor, iç bölünmüşlük. Şu cümlesi aslında tüm metnin bir özeti gibi. Düşmanlarımız farklı anlaşmalar yoluyla Kürdistan'ı böldüler ama kendi siyasal örgütlerimizde halkımızı böldüler ki bu özgürlüğün önündeki en önemli engeldir. Son olarak metinde ulusal kimliğin temel taşlarından biri olan dil meselesine de özel bir bölüm ayrılmış. Bu konuda ne gibi tespitler ve öneriler var? Yazar bu konuda da çok net bir öz eleştiri yapıyor. Diyor ki, tek bir millet olmaktan bahsediyoruz ama ortak bir alfabede bile anlaşamıyoruz. Bir yanda Latin harfleriyle yazılan Kurmanci, diğer yanda Arap harfleriyle yazılan Sorani ve diğer lehçeler. Evet, bu alfabe ve lehçe farkları.
Evet, birleşik bir resmi dilin ve ortak bir eğitim sisteminin gelişimine engel olduğunu söylüyor. Bu dilsel parçalanmışlığın siyasi parçalanmışlığı beslediğini düşünüyor. Çözüm olarak da bu konuda dil bilimcilerin, aydınların ve siyasetçilerin bir araya geleceği, standart bir dil ve alfabe için kararlar alacak bilimsel bir konferans düzenlenmesini öneriyor. Evet, bugünkü incelememizde Nimet Abdullah'ın 2011'de kaleme aldığı ve bir Kürt devleti için Sevr Anlaşması'nı bir meşruiyet zemini olarak kullanan hem kapsamlı bir tarihsel analiz hem de gelecek için somut bir vizyon sunan yol haritasını ele aldık. Bu metin sadece dış faktörlere ve tarihsel hak iddialarına odaklanan bir metin değil. Aynı zamanda belki de daha güçlü bir şekilde iç sorunlara, özellikle de birlik eksikliğine odaklanan cesur bir öz eleştiri metni olarak da okunabilir. Yazarın vizyonu, tarihsel iddiaları siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda atılacak somut ve pragmatik adımlarla birleştirmeyi amaçlıyor. Bu da sana, dinleyicimize üzerinde düşünecek bir soru bırakıyor. Yazar yol haritasının son bölümünde ulusal birliğin sembolleri olarak ortak bir harita, bayrak, milli marş ve standart bir dilin belirlenmesi gerektiğini söylüyor. Bu da bizi klasik bir yumurta tavuk sorusuna getiriyor. Herhangi bir ulusal harekette hangisi önce gelir? Önce hedefe ulaşmak için gereken siyasi birlik mi sağlanır ve bu birlik mi o ortak sembolleri yaratır? Yoksa insanları ortak bir hedef etrafında toplayıp o siyasi birliği sağlamak için önce bayrak, marş, dil gibi güçlü sembollere mi ihtiyaç vardır?